Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet, Grinch tarifimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Gövdemizi yapmıştık. Şimdi bu bölümde kafamızı öreceğiz. Zamanında kalırsa şapkaya da devam edeceğiz. Evet, şimdi birinci yumaktan bu kadar arttı arkadaşlar. Bu da kafayı bitirmez. O yüzden ikinci yumakla devam edeceğim. Düğüm olmasın diye. Hemen başlayalım. İpimizi şöyle bir sabitliyoruz. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bir atlıyorum. İkincinin içine 6 sık iğne. 2, 3, 5 ve 6. Hemen ilk ilmeğime battım. İlmek kaydırıp bir zincir. Sadece burada ilmek kaydırıyorum. Daha sonrakileri döne döne öreceğiz. Şimdi 6 tane ilmeğimize çift batalım. Hepsine 2 tane. Her ilmeğe 2 sık iğne. İkinci arttırmam. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Ve altıncı arttırma. Sayımız 12 oldu. Hemen ip takalım araya sıramızı belirlemek için. Üçüncü sıraya geçiyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Yani ilk ilmeğimiz bu. Şurada bir aldatmaca oluyor çünkü. Burayı batmıyoruz. Hemen ilk ilmekten devam ediyoruz. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapalım. Sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşacağız. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Evet, toplam 6 tane arttırma yaptık. Şöyle de iplerimi düzeltiyorum. Kadife iplerde çekilme oluyor çünkü. Evet, dördüncü sıraya başladık. 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Yine 6 tekrar yapalım. Evet, sıra sonunda 24 sık iğneye ulaştık. 5. sıradayız. 3 tek, bir arttır. Çift battık. Yine sıra sonuna kadar 6 tekrar 3 tek bir arttır yapalım. Evet, sıra sonunda 30 sık iğnemiz oldu. 6. sıradayız. 4 tek bir arttır. 4 bir arttırıyorum. Çift battım. Yine 6 tekrar yapalım. Sıra sonunda 36 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 7. sıradayız. Ondan önce biraz gördüğünüz gibi huni gibi oldu. O yüzden şöyle bir elimizle düzeltelim. Çekiştirelim. Çok sivri. Küçük oldu. Bakın nasıl düzeldi. Şimdi 5. 2, 4, 6, 7. sıradayız. 5 tek bir arttır yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 bir arttır. Yine 6 tekrar yapıp gelelim. Evet, sıra sonunda 42 tane sık iğneye ulaştık.
Şimdi 8. sırada eksiltme arttırma yapmadan her ilmeğe bir sık iğne yapalım. Evet, 9. sıradayız. 6 tane tek, bir arttır yapalım. 3, 4, 5, 6 tek, bir arttır. Evet, sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapıyoruz. Sıra sonunda 48 sık iğneye ulaşacağız. Ve 10. sırayı da yine düz örelim. Eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. 48 sık iğne. Evet, 11. sıradayız. 7 tane tek, bir arttır yapıyoruz. 4, 5, 6, 7 tek, bir arttır. Yine 6 tekrar yapalım. 54 sık iğneye ulaşacağız. 12. sırada yine eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. 54 sık iğne. Evet, 13. sıradayız. 8 tane tek, bir arttır yapalım. 6 tekrar. Sıra sonunda 60 sık iğnemiz olacak. Ve 14. sırayı yine düz örelim. 60 sık iğne örelim. 2, 4, 6, 8, bir arttır. Evet. 6 tekrar yapalım. Evet, 15. sıradayız. 9 tane tek, bir arttır yapalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tek, bir arttır. 6 tekrar yapıyoruz. Sıra sonunda 66 sık iğnemiz olacak. Daha sonra 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, toplam 5 sıra düz ördük. Şimdi yanak kısımlarında, ağız kısmı tarafında arttırma yapacağız. 11 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tek battık. Bir arttır. Bir tek, 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 bir arttır. Evet, toplamda 6 tane arttırma yaptık. Şimdi 5 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane tek battık. Tekrar 6 tane arttırma yapacağız. Yine aralarda bir tane tek batacağız. Bir arttırla başladım. Bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek,
Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Evet, 6 tane de burada arttırdık. Tekrar 5 tane tek. 1 2 3 4 5 tek battık. Tekrar 6 tane artırma yapıyoruz. Bir arttırdım. Bir tane tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Ve bir arttır. 6. arttırma. Evet, 6 burada. 6 ortada. 6 diğer yanak tarafında. Arttırma yaptık. 18 tane arttırma yaptık. Şimdi geri kalan 2, 4, 6, 8, 10. Geri kalan 12 taneye tek batıyoruz. Sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi 6 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Sıra sonunda 84 tane sık iğnemiz oldu. Burası 21. sıramızdı. Şimdi 6 sıra tek batalım. Evet, kafamızı arttırmadan sonra 6 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. Göz yerlerimi belirledim. Şimdi isteyen keçe takabilir veya direkt gözü bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Beyaz kadifeyle şöyle bir beyazlık da verebilirsiniz. Keçe zorunlu değil. Şimdi kotonla örecekler olanlar için şöyle bir keçe keseceksiniz. Ölçü olarak 2,5 santim boyu, 1,5 da eni, artık eni boy. 2,5'a 1,5 keseceksiniz arkadaşlar. Şeyde kadife ile örenlerde bunu hazırladım zaten. Onlar da 3 santime 2 santim. 3'e 2 kesecekler. Şöyle uçlarını yuvarlatacaksınız. Şimdi şöyle koton olanı hazırlamıştım. İkinciyi yaparken de hep böyle üzerine koyun. Aynısını yapın. Birinciyi size kalmış, yani şekil vermek. Uçlarından döndürüyorsunuz. İster çizin, ister böyle üzerine koyun. Şöyle bir yuvarlatıyoruz. Uca doğru. Evet. Böyle keseceğiz. Daha sonra ortadan şöyle çıtlatacağız. Şöyle katlayalım kestiğimizi. Şu hataları düzeltelim. Şöyle katlıyorum. Tam ortadan biraz kesiyoruz. 1-2 milim. Yani girecek kadar, göz girecek kadar. Sonra bu taraftan katlıyoruz tam ortadan. Yine tam orta gelecek şekilde. Şu şekilde bir artı şeklinde gözümüzün gireceği şekilde kesiyoruz.
Gözü yerleştirelim. Böyle. Kotonla örecekler yeşil göz. Yoksa yine siyah da olabilir. Bir zorunluluk yok. Şöyle bir düzeltin. Tekrardan. Şu bakın burası düzgün değil. Şöyle ne yapıyoruz? Şöyle yuvarlatacağız şurayı. Evet. Böyle hazırlıyoruz gözleri. Şimdi benim kadife ile öreceğime yeşil göz olmadığı için böyle simli gözüm şeffaftı. Onu ben tekrar pastelle boyadım. İsteyen pastel, isteyen kuru boya. Elinizde artık ne varsa veya yağlı pastel olabilir. İşte oje bile olur arkadaşlar. Ne renk varsa yani yeşil olan yani yeşil illa yeşil olsun. Şöyle bunu yeşil yaptık. Tam da olmadı ama artık şartlar böyle. Şimdi kestiğimin içine böyle yerleştiriyorum. Şimdi ben bunları sıcak silikonla yapıştıracağım. Sizler de isteyen kumaş yapıştırıcısı, soğuk silikon artık veya eğer silikonunuz da iyiyse silikon tabanca bazen iyi çıkmıyor. Çok iyi ısıtmıyor. Benimki şu anki iyi. Öbürünü değiştirdim. Öbürü kötüydü. Bakın şuraya yine düzeltiyorum. Evet. Böyle hazırlıyoruz. Şimdi göz yerlerimizi belirleyelim. Şimdi yukarıdan aşağıya 18. sıra. Şuradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 ve 19'un arası. Buraya gözümüzü takacağız. Burayı belirledikten sonra şu başlangıç yer arkada, ön tarafı burası. Arttırdığımız burası yanak kısmı. Bir de ortada arttırdığımız var 6 tane. Bu altının tam ortasını buluyoruz. Şurada arttırmalarımız 2, 4, 6 arttırmam burada. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu altının tam ortasını bulduktan sonra bakın ortayı buluyorum. Daha sonra bu tarafa ayarlıyorum gözlerimi. Şurası belirlemişim. 3 bu taraf, 3 bu taraf şeklinde. Bu da burada. Gözüm. Göz arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne olacak. Evet, göz aramızda 8 sık iğne. Püf noktası bu. Ortayı buluyorsunuz. 4 buraya, 4 bu tarafa. Şimdi ben silikonumu arkaya güzel sıkayım. Biraz daha beklesin. Tam ısınmamış. Evet, silikonumuz ısındı. Çok hızlı bir şekilde yapıştıralım. Şöyle yukarıya doğru baksın arkası. Biraz dikkat istiyor arkadaşlar. Bulaştırmamaya çalışalım. Evet. Bu şekilde yapıştıralım. Şöyle yukarıya doğru baksın.
arkalarını kapatalım. Yine bir kontrol ediyorum. Evet, ben bu düz yassı gözlerden kullandığım için kapatıldığında içeriye iyice böyle düzleşiyor. O yüzden elyaf içine girdi. Arkadaşlar pardon, elyaf demişim, keçe. O yüzden zaten bu çalışmalarda keçe kullanılmıyor. Kadife ile yapılıyor. Diğer normal sizin gözlüğünüz varsa yine böyle de yaparsınız veya mecbur şu an beyaz kadife ile tekrar yapacağız. Ama kotona yaptığınızda aynı teknikle yapacaksınız. Çünkü kotonla yapıldığında böyle durmayacak yani. Normal böyle kalacak. İp ince olduğu için şu an hepsi kalın, bu kalın. Böyle şu an keçimiz içinde kayboldu. Evet, şimdi devam ediyoruz. En azından ben göstermiş olayım. Çünkü kotonu da daha çok koton yapmak isteyeceklerdir arkadaşlar. Gidişatımız bu şekilde olacak. Şimdi azaltmaya geçiyoruz. Gözümüzü taktık. Evet, şimdi 28. sıradayız. 12 tane tek batalım. Bir azaltalım. Evet, 11 ve 12 tane tek battım. Bir azaltıyorum. Tekrar 12 tek bir azalt. 6 tekrar yapıyoruz. 78 sık iğneye ulaşacağız. Daha sonra bir sıra düz örelim. Eksiltme arttırma yapmadan. 78 sık iğne örelim. Evet, şimdi 30. sıradayız. Ve 11 tane tek bir azalt yapalım. Şimdi bundan sonra her sıra göstermeye gerek yok arkadaşlar. Azaltmamız her zamanki gibi devam edecek. 11 tek bir azalt. Bir dahakinde 10 tek bir azalt. 9 tek, 8 tek bir azalt şeklinde kafamızı en son 2 tek bir azalt kalana kadar azaltalım. 18 sık iğne kalana kadar. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tek bir azalt. 6 tekrar yapalım. 72 sık iğne kalacak. Daha sonra dediğim gibi her sıra azaltmamızı devam edelim. Evet, kafamızın azaltmasını 2 tek bir azalt o yapana kadar 18 sık iğne kalana kadar azalttım, bitirdim arkadaşlar. Güzelce doldurdum. Şuraya doğru makasımla pusturdum elyafımı. Şimdi artık yüzünü yapacağız. Önce burunla başlayalım. Şimdi şöyle bir ipim var elimde. Böyle acı bir yeşil, koyu bir yeşil. Akrilik bir ip. Tarandığında tüyleşen bir ip. Bizim de Grinch'imizin şuralarında saçları var biliyorsunuz. Onları falan bununla yapacağım. Burnumu da bununla yapacağım. Şimdi ipime taktım iğneme. Burnumuzu tam gözümüzün altındaki bir sıra altından şurada hemen bir sıra, bakın bu hizanın bir alt sırası, buraya şöyle şuradan girince bir iki, tam arttırma yerine denk geliyor. Tam şu orta yere burnumu 2 sık iğne alta gelecek şekilde şöyle 2 sık iğne şöyle bir gireyim ben. Evet, burnumu yerine bu şekilde belirledim. Şöyle yandan gireceğim arkadaşlar.
ipimi sonra oraya bağlayacağım. Şuradan iki burnun ortasına gelecek şekilde uzun bırakıyorum, bağlayacağız çünkü. Önce şuradan çıkalım. Tam ortaya birleyemedim. 1 2 3 sık iğne kaydım. Şöyle. Fazla gitmişim. İki sık iğne aşağıdan tam ortadan çıktım. Evet. Şimdi bu üçgenimizi belirledik. Önce böyle bir üçgen yapıyoruz. Bu üçgeni belirledikten sonra bunun içini dolduralım. Evet. Güzelce hiç boşluk kalmayana kadar güzel dolduralım. Şuraya bir daha yapalım. Evet, burnumuzu doldurmasını bitirdik. Ağzıma siyahla mı yapsak, yeşille mi bilemedim. Evet, burnumu bitirdim. Tekrar aynı yerden çıkıyoruz şuradan. Şöyle de düzeltelim. Bunu da içeriye itiyoruz. Evet. Burnumuzu da bitirdik. Şimdi gözlerimizi yapalım. Yeşil ip takalım. Kadife ile yeşil ip. Ya da önce beyazı yapalım şöyle. Evet, bunu kadife ile örenler yapacak arkadaşlar. Koton örenlerin göz akı vardı zaten. O öyle devam edecek, duracak. Biz şimdi kadife ile yapılanlar için yapıyoruz. Şöyle yandan girelim. Yine bağlayacağız çünkü. Şu gözümün ortasından çıkıyorum. Biraz uzun bırakalım bağlamak için. Daha sonra şöyle yukarıdan şu yukarıya kadar geçelim. Şimdi buradan da karşıya geçelim bir yandan da.
bulamadım yerini. Neyse şuradan aşağıya ineriz. Önce şurayı bir yapayım. Evet şöyle. Göz akımı yaptım. Şuradan bir aşağıya iniyorum. Çünkü yerini demin inememiştim. Ben şuradan indim tekrar. Evet. Buradan yine deminki gibi gözümün ortasından biraz kayabilirsiniz de. Tekrar aynı yerden çıkalım. Evet oraya kadar uzanamadığım için yakından yaptım. Şurayı düzeltiyoruz. Göz akımızı çektim iyice. Evet göz akımızı yaptık. Bunu aynı yerden çıkıyorum. Ve bağlayarak kapatıyoruz. Kısa kesmiyoruz iplerimizi yoksa dışarıya e, çıkabilir, sökülebilir. Uzun bırakalım. Evet şimdi e, kapak kısmını yapalım. Göz kapağını. Göz kapağımızı yeşille yapalım. Yani kendi rengiyle. Evet yeşil ipimizi taktık. Yine yandan giriyorum. Gözümün hemen şu noktasından çıkacağım. Evet iğnemi çıkardım. Bu arada iğneyi değiştirdim. Sorun oluyordu çünkü çok yumuşaktı. Evet yine ipimizi uzun bıraktık. Şimdi buradan şöyle üst sıra şurada sırayı takip ediyorum. Gözümün hizasına bir sık iğne kayıyorum. Şu göz akından bir sık iğne kaydım. Şöyle olacak. Buraya bir iki sefer daha batalım. Şöyle. Kutuğunu yapanlar da aynı yapacak. Evet. İki sefer yeterli gibi. Bir sefer daha yapmış oluyoruz. Çünkü karşıya geçeceğiz. Aynı yerden, aynı hizadan tekrar çıkıyorum. Diğer gözümün de. Aynısını da buraya yapıyoruz. Gözün arkasındaki kilit yüzünden zor oluyor biraz.
aynı hizayı yapıyoruz. Ve aynı yerden çıkalım. Evet. Bunları da yaptık. Tekrar bağlıyoruz. Evet. Bunları yaptık. Şöyle kaşımız var tekrar. Kaşı da bu yeşille yapacağız. Şöyle. Evet, bu yine akrilik ipimi iğneme taktım. Şöyle yandan yine girelim. Aynı hizadan çıkıyorum. Deminki kapak yaptığımız yerden daha sonra şurasıydı. Şuradan biraz daha ileriden çıkayım. Evet, şöyle. Buradan sonra 1 2 3 üst sıra. Şöyle bir üst sıradan çıkacağız. 1 2 3 bir üst sıra şurası. Buraya birkaç sefer şöyle gidelim. Üç defa yeterli. Tekrar karşıya geçiyoruz. Bir, iki, üç şurası. Bir üst sıra. Evet. Hizamı takip ediyorum. Evet, doğru. Evet, 3 bununla 3 olmuş oldu. Biraz geri. Evet, yine aynı yerden çıkalım. Evet, kaş kısmını da yaptık. Şimdi ben birincisini taradım arkadaşlar. Böyle bir kedi tarağımız var biliyorsunuz. Daha eski takipçiler bilir. Bununla böyle akrilik ipleri taradığımız zaman şöyle saç gibi tüyleniyor. Bakın. Bu şekilde saç da yapabiliyorsunuz. Şöyle tarayalım.
Evet, böyle tüylendi arkadaşlar. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bakın. Çok hoş oldu. Aynısını şu saçlarını yapacağız. Onları da aynı tarayacağız. Böyle tüylü olacak. Evet, şimdi ağzımızı çalışacağız. Bunun için siyah koton ipi iğneme taktım. Şimdi şuradaki burnumuzun şu uç kısmından bu tarafa 10 tane sık iğne sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya birinci yerleştirdik. Daha sonra yine bu tarafa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkincisi burada. Buradan aşağıya da 7 sıra sayalım. Şöyle düz bir şekilde bakın. Önce sayalım da 2, 4, 6, 7. 7. sıramız. Buraya da işaretleyelim. Şöyle. Ve tam ortasını bulalım. Şöyle. Ortaladık burası. Evet, şu burnum buradan çıkıyorum. Şuradan bir yerden girelim. Önce şöyle bir aşağıya işaretlediğimiz yerden karşıya gidiyorum. Tekrar buradan buraya. Tekrar buraya. Şimdi bu ipimizi buraya yaptıktan sonra iplerimizi, bunlar çünkü çok kopabilir, aralarından tutturuyoruz. İpin içine batarak. İpin içine battım. Evet. Şimdi böyle şekli verdik. Daha sonra dediğim gibi ipin içine batarak iğnemin içine battım. Biraz ileriden çıkıyorum. Sağlamlaştırıyoruz ipimizi. Şöyle düzeltelim. Evet. Şimdi hepsini aynı şekilde devam edelim. Bunları da yapalım, sağlamlaştıralım. Bakın artık çıkmaz. Evet, yüzümüzü de yaptık. Şimdi şu
Yandaki saçları yapalım. Yine şu 4 parmağıma yeşil ipi doluyorum. Şu şekilde. Sonra bir tarafından kesiyoruz. Ve çift kat olarak şöyle kaşım hizasından başlıyorum. Tam şöyle yan ortada. Tam yanını buluyoruz. Şöyle yan. 2 tane alıyorum. Tam ortasını bulup şöyle yine bir daha yapalım. Tam yan. Şöyle şu gözü sayalım mı daha iyi eşit olsun. Şimdi buradan 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Evet. Aynı olsun ki şey yapmayalım. Düzgün olsun. Evet, bu şekilde kalın. Saç takar gibi, bebeklere saç taktığımız gibi alt alta. Evet, böyle takalım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra takmışım. Şu an 3 taktım. Diğer 3'üne takıp geliyorum. Evet, 6 sıra taktıktan sonra şöyle en kısa olandan kesiyorum şuraya kadar. Şöyle bir düzeltiyoruz. Daha sonra da yine tarağımızla güzel tarayalım. Ben burayı taraya durayım. Tepeyi de aynı şekilde yaptım. Bu şekilde daha da kısaltabiliriz. Zaten şapkanın içine kalacak. Burasını aynı böyle. Evet, saçlarımızı da güzel taradık arkadaşlar. Kotonla yapacak olanlar tek katlı yapabilirler. Daha böyle o zaman çok yoğun olur çünkü kafanın da onun kafası küçük olacak. Ona göre ayarlayın. Şimdi kadifede böyle yaptık. Ve kafa videomuzu da bitirdik. Süremiz bayağı açmadan kapatalım arkadaşlar. Yoksa videolar çok zor yükleniyor. Daha sonra şapka videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.